Merhaba, bu videoda yöre şalvar kalıbının dikimine devam ediyoruz. Cep dikimi için birinci videoyu izleyebilirsiniz. Cepleri yan bedenlere diktikten sonra orta beden önümüze alıyoruz. Üst tarafta 8 santim aşağıdaki çıtı atıyoruz. Sonrasında kalıbı kumaştan ayıralım. İğnelerini sökelim. Ve bu parça burada 4 parça kesmiştik. Kumaşı ikiye katlayıp kesmiştik. 2 parçayı sağa, 2 parçayı sola alalım. Birisi ön, birisi arka tarafı olacak. İkili ikili açıp tek tek overlock çekiyoruz ve iki tarafı üst üste getirip düzü içte kalacak şekilde dikiyoruz. Bu 8 santimlik üstte kalan kısmı dikmiyoruz sadece. Burada yırtmaç oluşturuyoruz. Diktikten sonra bu şekilde açalım ve dikiş paylarını iki yana yatırarak ütüsünü yapalım. Yukarıdaki 8 santimlik kısmı eğer bel kısmına lastik takacaksanız dikmeyebilirsiniz. Fakat bu yöresel şalvarda uçkur geçirmek için bu kısımlar açıklık bırakılır. Burada 8 santimlik bir yırtmaç oluşturuyoruz. Dediğim gibi eğer lastik dikecekseniz burayı dümdüz dikebilirsiniz açıklık bırakmadan. Ütülemeyi yaptıktan sonra düz yüzünden iki tarafa çima dikişi çekelim. Yırtmaç olan kısmı bu şekilde, köşeyi bu şekilde dönerek dikelim. Bakın ortaya kadar iki dikiş geçtim. Ortadan sonra yine elimle çeviriyorum. 2 dikiş daha geçiyorum. Sonra çevirip düz dikişle devam ediyorum. Bu kısmı bu şekilde dikmiş olduk. Bu dikişi yaptıktan sonra orta beden ve yan bedenlerden birisini birleştiriyoruz. İki tarafta da aynı şekilde birleştirme yapacağız. İkisini de aynı tarafından birleştirelim. Bu şekilde yan bedenleri üst üste, yan kenarları üst üste getirip orta bedenle yan bedeni iğneliyoruz ve dikimini yapacağız. Burada köşeler biraz tam 90 derece dönmediği için köşelerdeki 1 santimlik dikiş paylarını bu şekilde sabunla çizerseniz birleştirmek çok daha kolay olacaktır. Bunu kumaşın tersine çiziyoruz. Bakın bu tarafına da çizdim. İğnenin ucuyla köşeleri batırıyoruz ve bu şekilde birleştirme sağlıyoruz. Kumaşı elimizle açarak düzeltelim. Ve bu kenar boyunca iğnelemeyi yapalım. Bu kısmı düz dikişle dikip overlock'unu çekelim. Dikip overlock çektikten sonra bu şekilde görünür. Bunu da yine ütüleyeceğiz. Ütülerken cep tarafına doğru dikiş payını yatırıp ütülüyoruz. Çocuk şalvarda ve yetişkin şalvarda dikim tamamen aynıdır. Burada ben yetişkin şalvarı dikiyorum. Çocuk şalvarının dikimini de videonun sonunda nasıl diktiğimi, nasıl lastik geçirdiğimi göreceksiniz. Örneğini koyacağım. Diktikten sonra kumaşın düzünden yine bir çima dikişi geçelim. Yan ve orta parça birleştirmelerini iki taraf için de aynı şekilde yaptıktan sonra burada kalıp mantığını, kalıp birleştirme mantığını anlatmak istiyorum. Bakın yan parçamız, yan bedenimiz ve orta bedenimiz bu şekildeydi. Yan bedende şöyle bir cep vardı. Bu cebi diktik öncelikle. Sonra bunu kumaş katında yaptığımız için cebin öbür tarafını da öbür tarafa aktarmış olduk. Bu şekilde yan parçamız var. Orta bedenimiz de bu şekildeydi. Bunu da dikince, diktiğimizi varsayalım. Şöyle şunlar dikiş çizgileri olsun. Diktikten sonra bunu da bu şekilde yan bedeni orta bedene diktik. Bakın bu şekilde diktim. Altta bu şekilde duruyor. Burada yan beden, bir yan beden ve bir ön beden var. Diğer yan ve arka bedeni de buraya ekleyeceğiz. Bunu nasıl ekliyoruz? Orta bedenin yan tarafına diğer yan bedeni alıyoruz ve simetrik bir şekilde hepsini sıralı dikmiş oluyoruz. Bunu dikmek için şimdi nasıl masayı yatırıyorum onu göstereceğim. Bir bedeni yatırdık. Diğerinin yüzü bu bedenin yüzüne bakacak şekilde üstüne yatırıyoruz. Bakın yatırdığımız zaman bu şekilde.
yan beden orta bedene denk geliyor. Bu şekilde üst üste getirelim kenarları. Yine sabunla çizelim 1 santimlik paylarını. Köşelerine iğne batırarak iğnelemeyi yapalım kenar boyunca. Bu şekilde burayı iğneledik. Öbür tarafı da, karşı tarafı da iğneleyelim. Bu sefer bakın üstte kalan kısım orta beden, altta kalan kısım yan beden. Baştan ve sondan önce iğneliyorum, sonra ortaları iğneliyorum. Köşelerde riske girmemek için bu şekilde çizmeniz en sağlıklı yöntemdir. Bu tarafı da iğneledikten sonra düz dikişini dikip overlock'unu çekerek tüm yan beden bağlantılarını tamamlamış oluyoruz. Dikip overlock çektikten sonra da bu şekilde görünecektir. Şimdi düzüne çevirip üstten çıma dikişini yapacağız. Aynı şekilde cep tarafına yatırmışız bakın simetriğini. Bunu da cep tarafına yatırıp üstünden çıma dikişini çekiyoruz. Dikişleri çektikten sonra da bu şekilde görünecek. Cep çizgilerinden tutuyorum bu şekilde ve düzleyip paça kısmını önüme alıyorum. Önce paçadan, sonra dikiş dikişi bulacak şekilde tüm uçlardan iğneleyip alttaki A kısmının dikişini yapacağız. Tüm bu kenarın dikimini ve overlock'unu yapıyoruz. Normalde eğimli yüzeylerde çıt atıyoruz fakat burası geniş bir yüzey olduğu için burada çıt atmamıza gerek yoktur. Pervaz dikimine geçiyoruz. Pervaz için kalıbımız vardı. Kalıbı ayırdık. 2 tane pervazımız var 2 paça için. Düz kısımlarını içinde bırakacak şekilde katlıyoruz ve kenarlarını düz dikişle dikiyoruz. Overlock çekmemize gerek yok bu aşamada. Pervazı yerleştirmek için şalvarı düzüne çeviriyoruz. Pervazın düzü şalvarın düzüne bakacak şekilde, yan dikiş yan dikişe gelecek şekilde önce yandan iğneleyelim. Sonra tam karşı kenardan iğneleyelim. Burada en sağlıklı yöntem dört kenarından iğnelemektir. Bunun çevresini 1 santim dikiş payından dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünür. Dikiş paylarını iki tarafa açarak diktiğime dikkat edin. Sonra bunu iç tarafa doğru katlıyoruz. Ve dikiş payını bu şekilde sıfırlayıp tekrar iğneliyoruz. Dört kenarından iğneledikten sonra tersine çevirip tersinden devam edeceğiz çalışmaya. Pervazı çevirdikten sonra 1 santim kadar katlıyoruz. Ve bu şekilde sık iğneleyerek çevire çevire pervazın son halini veriyoruz. Tüm iğnelemeleri yaptıktan sonra pervazın ucuna hafifçe ütüleyerek son halini verelim. Sonrasında 2 sıra halinde burayı dikiyoruz. Diktikten sonra da pervaz kısmı da bu şekilde görünecektir. Bu temiz bir bitiş sağlayacak. Çocuk kalıpları için bu kısma ribana dikebilirsiniz. O da bir seçenektir. Fakat şalvarı esnemeyen kumaştan dikmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi yırtmaç kısımlarını dikelim. Yırtmaç için açıklığın çevresini yine U şeklinde dikiyoruz. Önceki diktiğimiz gibi. İki tarafına dikiş geçelim. Bu dikişi geçtikten sonra önce 1 santim, sonra 4 santim olacak şekilde yine bakın dikiş dikişe denk gelecek şekilde katlıyoruz. Buradaki yırtmaçların sebebi de budur. Ortadaki açıklığı kurtarmak için, büzgü yapmaması içindir. Önce 1 santim, sonra 4 santim olacak şekilde tüm bel çevresini katlıyoruz.
Cep kısımlarında zaten cebin yukarısında 5 santimlik bir açıklık vardı. O yüzden katladığınızda kat yeri cebin bitimine denk gelmeli. Tüm katlamaları yaptıktan sonra ütüyle kat izlerini belirleyelim. Burada son düzenlemeleri de yapabiliriz bu şekilde. Ütüledikten sonra da alttaki sınırdan dikimini yapacağız ve bel kısmını bitireceğiz. Şalvarın belini de diktikten sonra son olarak uçkur dikeceğiz. Uçkur dikmek yerine lastik de takabilirsiniz. Ama yöresel Adana şalvarında uçkur olduğu için ben özellikle uçkur dikimini de göstermek istedim. Kestiğimiz uçkur kalıbını orta noktasından birleştirelim. Birleştirdikten sonra bu şekilde önce ikiye, sonra da ortaya doğru katlayıp dörde katlayalım. Bu normal biye dikme mantığıdır aslında. Burada 3 santim ya da 4 santim eninde 160 santim boyunda bir kumaş kullanmanız yeterli. Bunu hem sağdan hem soldan 1 milim mesafeden dikeceğim. İki tarafından dikiş geçen dümdüz bir şerit olacak, biye olacak. Dikince bu şekilde görünür. Beldeki uçkur kısmına bunu geçiriyorum. Uçkuru geçirdikten sonra uçkur dönmeyecek şekilde yerleştirip kare şeklinde bağlantısını dikiyorum. Bakın bağlantıyı da diktim. Şimdi bu kare bağlantıyı kenarda dikişi gören bir yere alıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Ve bakın şurada dikişin olduğu yere aldım. Orayı da kare şeklinde dikiyorum. Küçük bir ilik gibi diktiğimi düşünün. Diktikten sonra bu uçkuru içte sabitlemiş olduk. Bir yerden daha dikmeyin. Tek bir taraftan dikin ki rahatça belde büzme yapabilsin. Şalvar dikimini tamamladık. Şalvarı 9 aydan 14 yaşa kadar çocuk kalıbıyla ya da SML X large bedende yetişkin erkek kalıbıyla dikebilirsiniz. Dikimi tamamen aynıdır. Kalıbı diken1.com web sitemden ya da Etsy üzerinden bulabilirsiniz. Bel kısmına uçkur değil de lastik dikebilirsiniz. Lastikli bel bandını anlattığım ve aynı zamanda ribanalı bilek bandını anlattığım 3. videoyu izleyerek çocuk şalvarı dikimine de bakabilirsiniz. Herkese keyifli dikişler dilerim. Hoşça kalın.